8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Hocam varis tedavisi acılı bir süreç midir? Evet. Ve ne kadar zamanda yapılır? Tabii. Şöyle artık varis tedavisi günümüzde modern koşullarda ve tecrübeli ellerde uygulanırsa acılı bir süreç değildir. Acılı bir süreç olmaması için de farklı teknikler gelişti. Eskiden ameliyat oluyordu insanlar, bu venöz yetmezlik yani varisi olan hastalar, damarlar dışarı çıkarılıyordu, dikişler oluyordu. Bir gün hastanede yatmak zorunda kalıyordu, belki 2 gün bir sürü yara izi oluyordu. Bazen kan verilmek durumunda kalınıyordu. Artık günümüzde tedavi bu şekilde değil. Dakikalar içinde yani çoğu hasta da inanmıyor nasıl olacak falan. 2-3 dakika sürüyor gerçekten. Yani en sık kullandığım yöntemlerden bir tanesi damar yapıştırma yöntemi. Yani 3 dakika, 2 dakika sürüyor bu işlem. Bu işlemin yani hedefi venöz yetmezliğiniz var. Varis hastasısınız, tanı konmuş size, Doppler çekilmişsiniz. Onlar biliyor kim olduklarını dermişim şimdi. Şimdi bu şikayetlerle bana geldiğinizde size çoğu zaman zaten ameliyat önerilmiş oluyor. Ameliyatsız tedavi olmak istiyorsunuz. Seçeneklerden bir tanesi bu. Lokal anestezi altında yapıyoruz işlemi. İğne deliğinden yapıyoruz. Hasta damara iğneyle girip yani ameliyat edilerek çıkarılacak olan damara iğneyle girip içinden özel bir cihaz, bir sistem gönderip o damarın içinde o damarı yok ediyoruz, yapıştırıyoruz. Buraya kadar hiç acılı değil aslında. Uyuşturuyorum. Yani iğne fobisi olan hastalarda bile çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor dakikalar içinde. Buradaki tek sıkıntı bazen bu yapıştırdığımız segmentte işlem sırasında hasta yanma hissedebiliyor. Ne kadar hissedebiliyor? 5 saniye, 10 saniye. Sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tedavi çoğu hastada genellikle bu şekilde oluyor. Bazı hastalarda hissetmiyor. Artık çünkü anatomik planlara göre yanından sinir geçiyor, işte işlem yaptığımız yerin geçmiyor, işte derinliği vesaire. Ona göre tabii değişiyor ama çoğunlukla çok pratik, hemen uygulanılabilir ofis koşullarında ve riski minimal. Bir ameliyathane işte koşullarına veya anestezi riski almıyor. Ameliyata göre işte kanama riski yok. İçeride bağladığımız derin damarlara görüyoruz çünkü işlem yapıyoruz. İşte derin damarın tıkanıklığı minimal, öyle söyleyeyim. En çok ondan hani korkarız. Bunun dışında hiç acımasın istiyorsa kimyasal müdahale. Yani ultrason eşliğinde gene hedefteki yetmezliği olan damara kimyasal ilaç, çoğu zaman köpük, işte polidekanol olarak biliniyor. 70 yıllık bir mazisi var. Minimal bir alerjisi var. Yani şöyle söyleyeyim, 800 binde bir, 900 binde bir gibi yani hani alerji oranı. Deterjana alerjisi yoksa hastaların genellikle bunu da uygulayabiliyoruz. 5 dakika kadar, 4 dakika kadar bir uygulama süresi var. Yalnız bu tedavi yani ultrason eşliğinde köpük tedavisi çok yaşlı, düşkün, böbrek yetmezliği olan, işte karaciğerinde problem olan hastalarda tercih etmiyoruz. Yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Çoğu hasta venöz yetmezlik bir kere ileri yaşta daha çok görülüyor. Kronik başka hastalığı olanlarda görülme oranı fazla. Şeker hastalığı olanlarda, dolayısıyla yani obez olanlarda görülme oranı fazla. Çünkü kan yukarı çıkamıyor. Önünde göbek var, baskı var. Burada hastalar şimdi bu hastalar için bir anestezi riski var ve çoğu zaman bu riskten dolayı aslında çoğu yerde, çoğu merkezde siz ameliyat olmayın, ilaç verelim size, varis çorabı giyin, zayıflayın, öyle bakarız hani diye hastaya palyatif önerilerle gönderiyorlar. Bu hastalara aslında yani en çok avantaj bu hastalarda. Yani bu hastalar ameliyathaneye girmeden, anestezi riski almadan, bir cerrahi riski almadan tedavi olabilirler. Nasıl olabilirler? Damar yapıştırma yöntemiyle olabilirler. Gene söylediğim gibi dakikalar içinde görürüz. Eğer gerçekten endikasyonu yani o işlemi hak ediyorsa yok ederiz varisi. İkinci bahsettiğim ultrason eşliğinde köpük tedavisi, bu hastalarda şöyle bir sıkıntı oluşabiliyor. Kalbiniz delikse, böbrek yetmezliğiniz varsa bir kere bu yöntem uygun değil. Köpük tedavisi. Derin damarlara da köpük tedavisi. Yüzeyel damarlardan bahsetmiyorum. Yani hastalığı tedavi etmek için olan köpük tedavisi.
gene damar yapıştırma uygun. Bütün dünyada bu böyle. Amerika'da da, İngiltere'de de, Almanya'da, ki çoğu aslında öğrenmeye Türkiye'ye geliyorlar. Öyle bir durum da var. Bütün dünyada o trendde aslında. Buradaki asıl hani konulardan bir tanesi de nüks oranını etkiliyor mu? Ya da hastalar en çok onu soruyor. Şimdi bir kere bir maliyet farkı da var çünkü ortada. Mesela en iyi, en premium tedavi bütün dünyada lazer. Definitif. %99 kapatma başarısı var bu kaçağı. Daha sonra bununla kıyaslarsak eğer siyanoaklat damar embolizasyonu, yani damar yapıştırmayla kıyaslarsak bunun %85 gibi bir kapatma oranı var. Yani 100 hastaya uygulandığında 85'i kapanıyor. Lazerde de 99'u kapanıyor bu damarın. Orada tabii hastalar o zaman niye hani lazer olmuyoruz? Ama lazerde anestezi almanız gerekiyor. Anestezi almadan lazer işlemi uygulanamaz. Canınız acır. Olmaz, yani yanarsınız, öyle söyleyeyim. Şimdi genellikle bir işlem önerildiği zaman hastaya illaki akla gelen şeyler riskler. Tabii. Yani siz ne kadar mesela Evet. çok güzel Evet. anlattınız, dediniz ki Evet. ameliyatsız bir yöntem. Daha Evet. doğrusu anestezi almayacağınız poliklinik şartlarında yapılabilecek şeylerle Aynen öyle. pek çok varisi tedavi edebiliyoruz. 2 soru soracağım. Birincisi, bu hastalar ne gibi risklerle karşı karşıyalar? Yani bu işlemi yaptırmaktan korkmalılar mı, korkmamalılar mı? Tabii. Bir de diyelim ki korktular. Hasta tedavi olmak istemiyor. Kendiliğinden geçer mi? Kendiliğinden geçme şansı kesinlikle yok. İlerleyici mi? Kesinlikle ilerleyici. İlaç yazarız. İlaç kullanırsa biraz belki semptomları hafifler. Ağrıları, işte yanma hissi, dolgunluk hissi, bacağın basıncı düşürebilir. Venoaktif ilaç sonuçta tonus arttırıyor. Yani toplar damarın sıkılığını arttırıyor. Ama kesin, yani eğer grade 4, yani ileri derecede kaçak varsa, artık damar hiç işlevini yerine getiremiyorsa düzelmesi mümkün değil. Kesinlikle işlem yapılması gerekiyor. Hastanın da şikayeti varsa, skorlama sistemleri var, uygunsa işlem yapılması gerekiyor. Bunun bir kaçışı yok. Yaptığımız venöz cerrahide, yani venöz işlerdeki en büyük risk DVT, derin ven trombozu riski. Yani kitaba göre %3, benim gördüğüme göre, benim hastalarıma göre %1'in altında. Yani bir ayda 400-500 kişiye aynı işlemi aynı şartlar altında yapıyordum. DVT olmuyor. Kitaba göre, yani kitabın altında aslında. Şimdi bizim pratiğimizde binlerce kere yaptık aynı işlemi, öyle söyleyeyim. 20.000 kere yapmışız. Zaten bu hasta tedavi olmayınca da DVT riski yok mu? Yani şöyle söyleyeyim, ilintisiz ondan. Venöz yetmezlikle DVT'nin öyle biliniyor, duyuyorum öyle şeyler anlatılıyor, öyle bir şey yok aslında. Varisinizden size pıhtı atıp sizi öldürmez. Ama DVT olursunuz, trafik kazası geçirirsiniz, ağır bir cerrahi operasyon geçirirsiniz, DVT olursunuz ya da genetik olarak meyillisinizdir, bacağınız tıkanıyordur, kolunuz tıkanıyordur, derin damarlarınız pıhtı tutar, o da beyninize atmaz, ciğerinize atar. Kalbinizde delik varsa oradan geçer, beyninize atar, felç bırakır, inme geçirirsiniz, orada ölürsünüz. Ama insanların 1/3 de açık foramen ovale var, yani neredeyse 1/3'inde. Yani burada bir septa, kalbimizin ortasında, kulakçıkların ortasında bir delik var. Çoğu insanda, yani çoğu derken az insanda, 1/3'ünden az aslında ama gene bir çoğunluk bu. Böyle bir risk taşıyor ama aması var. Şimdi bu risk oldukça düşük. Bu risk %1'in çok altında aslında pratiğe bakınca. Yani bu tip bir işlem için Şimdi çok kabul edilebilecek bilir, bir risk evet. zaten. Her tür işlemin yaklaşık %1-2 mutlaka, Aynen. hem de çok daha ciddi komplikasyonlar oluyor. Bunun sıkıntısı, müdahale edilemezse ve hastaysanız ilerlerse ayağınızda yara açılıyor ve kapanmıyor. Dışarı taşan büyük damar paketleriniz varsa, çok hastam var öyle, bir yere çarpıyorlar ve kanıyor, çok korkuyorlar. Aslında o da parmağınızı basarsanız durur. Basınçlı bir kanama değil ama her yer kan revan içinde. Yani şimdi böyle sıkıntılar var ki ağrısı artık bazı hastalarda gerçekten uyku kalitesini bozmuş, geceleri çok ızdırap çekiyorlar. Günlük hayatlarını etkiliyor. Ayakta duramıyorlar, ayakları şişiyor, ayakkabıları küçük geliyor. Hani bu minvalde değerlendirirsek tabii risk göze alınabilecek bir risk. Bu arada DVT olan hastam var mı? Var. Kaç tane derseniz, yani yaklaşık 20.000 tane
Aynı işlemden yaptım. 20 bin hasta olmuyor tabii. 2 bacak oluyor. Bazen 3 kere tekrarlıyoruz ama 20 bin kere aynı işlemde toplam 5 kişi DVT oldu. Hiçbiri ölmedi. Onu da tedavi ettik. Onu da açıyoruz yani, öyle söyleyeyim. O da DVT tedavisi de zaten çok evet. bilinen Aynen. bir algoritması var. Mısı var. Genelde bir gün hastanede yatırıyoruz onu. Onu da tedavi ediyoruz, yani tıkanan damarı da açıyoruz. Yani kalp damar cerrahiyim hani sonuçta. Yani o da konumuz. Yani sadece Korkmamalıyız Aynen. diyelim. En önemlisi bu Tabii herhalde. yani şimdi- Buradaki İşiniz bu mesaj. hocam. aynen, yani şimdi yani o yüzden varisi de biz yapıyoruz. Tabii ki. Yani gibi düşünürsek daha sağlıklı sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan idi. Kendisiyle varis tedavisinden ve süreçlerinden bahsettik. Evet, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.